Merhaba arkadaşlar, Tarkan Özvardar ben. Bugün YouTube kanalımızda sizlere köpeklerimizi herkese sevdirmeli miyiz, sevdirmemeli miyiz? Eğer sevdireceksek nasıl bir program içerisinde köpeklerimizi insanlarla veyahut da tür dışı canlılarla olan organizasyonunu yapmalıyız? Ve biliyorsunuz köpeğinizi gezdirirken hep karşılaştığınız şeyler bunlar. İnsanların gelip size köpeğinizi sevmeye çalışması, bazen izin isteyerek, bazen izin istemeyerek köpeğinize elini koluna atması, dokunmaya çalışması veyahut da köpeğinizle komünikasyona geçmeye çalışması. Şimdi burada önemli bir nokta var. Biraz sevimsiz gelecek insanlara ama tabii ki köpeğimizi herkese sevdirmemeliyiz. Köpeği sevdirmekle sosyalize etmek veyahut da sevdirerek bir şeylere alıştırmaya çalışmak, insanlara, çocuklara alıştırmaya çalışmak çok doğru bir yöntem değil. Çünkü köpekler de sonuçta canlı hayvanlar, duyguları var. Duygu durumları, çevresel faktörlerden etkilenen duygu durumları var ve bir köpeğin sosyalizasyonu yani insanla olan, tür dışı canlı ile olan sosyalizasyonu ya da alışkanlıklarını kurgulamada illa bir temas olması gerekmiyor. Aslında doğru olan şey şu, bir köpeği bebeklik sürecinden itibaren sosyalizasyon olgusunda şekillendirirken ya da manipüle ederken gözlemci pozisyonunda bırakmak en doğru olan noktadır. Yani illa temas etmek ve temasla diyaloğa geçmek zorunda değil. Köpeğinizin gözlemci pozisyonda kalması kurguları daha iyi anlamasına sebebiyet verecektir. Çünkü özellikle tanımadığı insanlarla, tanımadığı figürlerle karşılaştırdığınızda köpeğinizi, eğer bu figürler köpeğe direkt kurgu içerisinde temasla yaklaşım gösterirse bazı köpekler bundan endişe duyabilirler. Ya da bebeklik döneminde tolerasyon gösterdiği bazı şeylere köpeğiniz yetişkinlik döneminde aynı tolerasyonları göstermeyebilir. O yüzden kurgu içerisinde köpeğinizi sosyalize ederken ya da toplumsal ortamlarda insanlarla diyaloglarını düzenlerken temas edecek kişilerin yaklaşımlarına dikkat etmeniz ya da eğer yaklaşımlarını kontrol altına alamayacağınız bir durum söz konusuysa en doğrusu sevdirmemenizdir. Size bir takım örneklemeler yapacağım. Örneğin Fulya köpeğiyle birlikte, geceyle birlikte bu tarafa doğru bir gelsin. Mesela şu anda köpek Fulya'ya odaklanmış pozisyonda, sahibiyle odaklı olan bir köpek ve ben gelip bu köpeği direkt temasla diyalog kurmaya çalışırsam köpeği aslında rahatsız etmiş olurum. Çünkü başka bir işle meşgul şu anda köpek, başka bir yere odaklanmış durumda. Bebek olduğu için bunu belki tolere edebilir köpek ama yetişkin olduğunda aynı toleransı göstermeyebilir. Özellikle bebeklik döneminde yaşadığı tecrübeler köpeğin ilerideki karakteri ve hayatı için kalıcı etkiler oluşturabilmekte. Dolayısıyla küçükken yanlış sevilen köpekler, yanlış manipülasyon altında kalan köpeklerin kafasında yanlış kurgular oluşabilir insanlara karşı. Yanlış kurgular şekillenebilir. Özellikle çocuklarla ilişkilerinde çok dikkat etmek gerekiyor. Söylediğim gibi en doğrusu köpeği gözlemci pozisyonda bırakmak. Yani bir kafeye gittiğiniz zaman köpeğinizi yanına alıp giren çıkan devinimdeki insanları gözlemlemesini sağlayarak sosyal algılar veyahut da pozitif algıları oluşturmak en doğrusudur. Herkese sevdirerek, her çocuğa sevdirerek köpeği sosyalleştirmek diye bir olgu söz konusu değil. Köpek de sonuçta deneme tahtası değil. Herkesi kabul etmek zorunda değil. Her uzatan eli pozitif algılamak durumunda değil. Bir de insanlar farklı farklı davranışlar gösterebildikleri için kimisi en tipik hareket elini uzatıp ani çekiş hareketleri yapması ya da hiç sorgulamadan köpeği gelip yanaklarından tutup sallayarak sevmeye çalışmak. Sonuçta bu bir peluş oyuncak değil, bu bir canlı. Onun da duygu durumu o anda değişken olabilir ya da kafasındaki kurgular farklı şekillenebilir. Özellikle bebeklik döneminde kötü tecrübeler, kötü yaklaşımlarla sevilme köpeğin kafasında insanlara karşı veyahut da yaklaşımlara karşı negatif algıların oluşmasına sebebiyet verebilir. Daha önce de bahsettiğim gibi bizim bir köpeğe nasıl yaklaşılır videosundaki kurguyla tanıdığınız, bildiğiniz kişilerle temaslı diyaloglar organize edebilirsiniz. Köpekle insan diyaloğunu kurgulamak, kafasında doğru kurgulamak veyahut da teması
kurgulamak hedefli olarak, ama her gördüğünüz insana ya da her teklifte bulunan insana köpeğinizi sevdirtmek veyahut da dokundurtmak doğru bir yaklaşım değil. Çocuklarınız için nasıl bir kurgu içerisindeyseniz herkese sevdirtmiyorsunuz. Köpeğiniz için de aynısı geçerli. Ve daha önce de söylediğim gibi köpek her dönemde bunu kabul edecek diye bir kaide yok. Bebeklik dönemindeki tolerasyonu yetişkinlik dönemindeki tolerasyonuyla aynı olmayabilir. Yani kurgu şu, örneğin beni küçükken gelip hiç tanımadığım biri "ne haber" deyip kafamın üstünden sevebiliyordu, ama şu anda yaşım 48 ve bu yaşta hiç tanımadığım bir insan bana bu şekilde elini kafamın üzerinden uzatıp bana temas etmeye çalışırsa mutlaka buna reaksiyon veririm. Aynı kurgu köpek için de geçerli. Bebekken bir şeyleri tolere eden köpek yetişkin dönem içerisinde bunlara karşı reaktif davranabilir. O yüzden kurgu içerisinde illa temas olması gerekmiyor. Bunu hiçbir şekilde unutmayın. Köpeği gözlemci pozisyonda bırakmak çok daha doğru. Çocuklara karşı tolerasyon mu istiyorsunuz? Çocuk parklarının etrafına gidin. Oralarda küçük itaat çalışmaları yapın. Yani çocukları tolere etmesini sağlayın. Hedefimiz çocuklarla tanışması değil, onların varlığını kabullenmesi ve varlığını tehdit veyahut da koşturulacak, avlanacak bir şey olarak algılamaması hedefimiz. Yoksa hepsine temas ettirerek alıştırma diye bir taktik veyahut da yöntem doğru olmayacaktır. Bu kurguları köpeğin kafasında düzgün organize etmek lazım. Tabii sosyal olgular içerisinde bazen reddetmek kaba bir davranışmış gibi şekillenebiliyor. Örneğin biri geliyor, "köpeğinizi sevebilir mi?" "Hayır, ben köpeğimi sevdirtmiyorum" dediğiniz zaman karşı taraf için biraz kaba bir tavır olarak algılanabiliyor. Örneğin Avrupa ülkelerinde veyahut da Amerika, Kanada gibi ülkelerde kimse kimseden izin istemeden köpeğine elini kolunu uzatmaz. Köpekler de buna bağlı olarak gözlemci pozisyonda kaldıkları için nötr davranışlar geliştirirler. Onlar da insanlara karşı reaktif tavırlar genellikle edinmezler. Buna çok dikkat edilir. Ama tabii Türkiye'de biz sıcakkanlı insanlar olduğumuz için özellikle köpek seven ya da hayvanları seven insanlar illa bir temas etme ihtiyacı içerisine giriyorlar, ama dediğim gibi bu doğru bir yaklaşım değil. Bir şekilde bunu ekarte etmeniz gerekiyor. Şu dönem içerisinde koronayı bahane edebilirsiniz. Kusura bakmayın, evde yaşlı birey var. Temasla koronanın aracılık etme ihtimaline karşı köpeğimi sevdirtmiyorum diyebilirsiniz. Yeni dış parazit uygulaması yapıldı, o yüzden ilaçlı dokundurtmuyorum diyebilirsiniz. Veyahut da mantar ya da uyuz tedavisi görüyor, insana bulaşmıyor ama şu anda ilaç sizin için toksik olabilir deyip bir şekilde nazikçe bertaraf edebilirsiniz. Ama tabii ki çok tanıdığınız, bildiğiniz insanlara kurguyu anlatarak, yani yan yaklaş, şu anda sevebilirsin, elini aşağıdan uzat, kendini tanıt, ondan sonra temas et gibi bir takım önerilerde bulunup doğru kurgu içerisinde teması sağlayabilirsiniz. Ama şunu unutmayalım, köpeğin sosyalleşmesi herkese sevdirtmekle organize edilen bir olgu değil. Köpeği her zaman gözlemci pozisyonda bırakarak sosyalizasyonunu daha doğru bir şekilde inşa etmeniz gerekli.